Son zamanlarda roguelike ve roguelite türünde o kadar çok fazla oyun çıkıyor ki artık sadece ekranda yüzlerce düşman koyup karakterin etrafında otomatik saldırılar döndürmek tek başına yeterli olmuyor. Hellforge ise ilk bakışta yine bu oyunlardan biri olarak görünüyor. İzometrik kamera, yüzlerce düşman, ekranı kaplayan efektler, sürekli güçlenen karakter ve ortalığı temizleyen yetenekler, ama oyunun asıl farkı burada başlıyor. Çünkü Hellforge kendisini sadece bir bullet heaven oyunu olarak değil, aynı zamanda loot, build oluşturma ve extraction mekaniklerini bir araya getiren bir yapım olarak karşımıza çıkarmış. Ve açıkçası oyunu oynadıktan sonra benim en çok merak ettiğim şey şu oldu: bu kadar farklı sistemi tek oyunda birleştirmek gerçekten işe yarıyor mu? Sevgili dostlar, öncelikle hoş geldiniz. Efendim, ben Tugay. Bu tarz oyun incelemelerinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sevgili dostlar, iyi seyirler. Her zamanki gibi oyunun temel yapısından başlayalım. Hellforge'un temel oynanış döngüsü aslında oldukça basit. Bir bölgeye giriyoruz. Karşımızda giderek büyüyen bir demon ordusu var. Düşmanları öldürüyor, güçleniyor, yeni ekipmanlar ve yetenekler topluyor ve haritadaki farklı noktaları ele geçirmeye çalışıyoruz. Fakat burada klasik Bullet Heaven oyunlarından ayrıldığımız nokta şurası: her şeyi almak zorunda değiliz. Haritada sandıklar, görevler, ele geçirilebilen bölgeler ve daha riskli içerikler bulunuyor. Özellikle Rift adı verilen daha ileri seviye kaynakları elde etmek istediğinizde oyun size sürekli bir karar vermeye zorluyor. Devam mı edeceksin, yoksa elindeki ganimeti güvenceye alıp çıkacak mısın? İşte oyunun extraction tarafı burada devreye girmiş. Extraction demişken de Hellforge'un extraction mekaniğinden bahsetmek isterim. En ilginç taraflarından birisi kesinlikle burası olmuş. Çünkü normal bir roguelite veya roguelike oyununda koşunun sonunda zaten kaybedecek çok fazla şeyiniz yoktur. Hellforge ise size daha farklı bir risk sistemi sunmuş. Bir koşu sırasında değerli ekipmanlar elde edebiliyorsunuz ve bunları güvenli şekilde çıkartabilirsiniz. Ama daha fazla loot istiyorsanız haritada kalmaya devam ediyorsunuz. Yani oyun size sürekli olarak elindekilerle yetinip çıkacak mısın, yoksa biraz daha zorlayıp daha büyük ödülün peşine mi düşeceksin diye sormaya başlıyor. Ve bu küçük gibi görünen karar oynanışın temposunu ciddi şekilde etkileyip değiştirebiliyor. Çünkü artık amaç sadece mümkün olduğu kadar uzun süre hayatta kalmak değil, doğru zamanda risk almak üzerine kuruluyor. Savaş tarafında Hellforge oldukça kaotik. Ekrana onlarca, hatta çok fazla düşman geldiğinde karakterinizin etrafında sürekli bir hareketlilik oluşmaya başlıyor. Bu tür oyunlarda genellikle karakteri hareket ettirmek temel mekanik oluyor, ama burada build sisteminin devreye girmesiyle savaşın karakterden karaktere ciddi şekilde değişmesi hedeflenmiş. Oyunda farklı karakter sınıfları bulunuyor ve geliştirici her sınıfın kendine özgü güçlü yetenekleri sahip olduğunu belirtmiş. Bu yüzden benim özellikle dikkat ettiğim nokta şurası: karakteri sadece daha güçlü hale mi getiriyoruz, yoksa gerçekten farklı bir oyun tarzı mı oluşturuyoruz? Ve Hellforge'un cevabı büyük ölçüde ikinci seçenek, fakat ben sadece bir karakter deneyebildim. Oyun şu anda da demo sürümünde, tam sürümünde oynamadığım için tam mekaniksel anlamda da çok detay veremiyorum. Bunlar hakkında da tam böyle detaycı bir şeyler istiyorsanız gerçekten bir oyunun tam sürümünü oynayıp denemem gerekiyor sevgili dostlar. O zaman sizlere kulaktan dolma bilgiler vermiş ve yanlış yönlendirmiş olurum. Oyunun belki de en önemli tarafları yine build sistemi. Her oyunda böyle oluyor zaten. Çünkü burada sadece seviyeyi yükseltip hasarım arttı mantığı yok. Bunu unutun. Ekipmanların farklı modifiyeleri ve efektleri bulunuyor. Bunları yeteneklerle birleştirdiğiniz zaman ortaya farklı sinerjiler çıkabiliyor. Mesela düşmana ateş etkisi uygulayıp daha sonra yıldırım tabanlı bir yetenek kullanarak çok farklı büyük bir patlama oluşturabiliyorsunuz. Yani oyun size doğrudan şu yeteneği al, çünkü bu en güçlüsü demek yerine bu iki mekanik birbirini nasıl tamamlıyor sorusunu sordurmaya çalışıyor. Bence Hellforge uzun vadede ayakta kalmasını sağlayabilecek en önemli sistemlerden birini oluşturmuş. Çünkü iyi bir build oluşturduğunuzda sadece karakteriniz güçlenmiyor, oynama şekliniz de değişiyor sevgili dostlar. Bence Hellforge'un build sistemi gerçekten çok kuvvetli. Diğer roguelike ve roguelite oyunlarına göre kıyaslarsak dümdüz değil, daha kapsamlı oluşturulmuş diyebilirim. Bir diğer dikkat çekici sistem ise Arsenal. Burada koşuya başlamadan önce hangi yükseltmelerin ve yeteneklerin karşınıza çıkacağını etkileyebilecek bir hazırlık yapabiliyorsunuz. Burası çok önemli. Çünkü tamamen rastgele bir roguelite deneyimi yerine koşuya girmeden önce belirli ölçüde plan yapabiliyorsunuz. Yani belirli ekipmanları da üzerinize takabiliyorsunuz. Onlardan da bahsedeceğim. Dolayısıyla bu koşuda ne çıkarsa onu oynayayım yerine ben şu build'i kurmak istiyorum, buna uygun yükseltmeleri havuza sokayım mantığı ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da özellikle roguelike oyunlarını seven oyuncuların hoşuna gidebilecek bir sistem olmuş. Bir de sizlere Eternal Tree ve gelişim sisteminden bahsetmek isterim. Koşu sırasında elde ettikleriniz oyunun tamamı değil, oyunda Eternal Tree adı verilen bir yetenek gelişim sistemi de bulunuyor. Burada talent puanları kullanarak karakterinizin belirli yönlerini geliştirebiliyorsunuz. Bu da oyunun sadece koşu içerisinde ilerleyen bir sistem olmadığını göstermiş. Yani bir koşu bitiyor ama ilerleme tamamen sıfırlanmıyor. Bir sonraki koşuya daha hazırlıklı girebiliyorsunuz.
Bu yapı özellikle bir tur daha atayım hissini güçlendiren sistemlerden birisi olmuş. Hell Fortune bir de kamp sistemi var sevgili dostlar. Koşullardan elde ettiğiniz kaynakları kullanarak kampınızı yeniden inşa edebiliyor ve yeni geliştirmelerin kilidini açıyorsunuz. Fakat ben bu sistemi deneyemedim. Bir kamp alanı gibi bir yer var. İçeriden çıktığınız zaman buraya geliyorsunuz. Fakat burada getirmiş olduğunuz itemleri görebiliyorsunuz. Karakterinizi görebiliyorsunuz. İtemlerinizi değiştirebiliyorsunuz yeni getirdiğiniz itemlerle. Ben geliştirme sistemlerini çok deneyemedim. O kadar uzun süre oynamadım yani sevgili dostlar. Belki ikinci, üçüncü koşuya girseydim onları da görebilirdim. Ama benim bildiğim kadarıyla aslında oyunun meta ilerleme tarafını oluşturuyor. Yani oyun size sadece koş, öl, tekrar başla demiyor. Bunun yerine koş, git kaynak topla, karakterini geliştir, ekipmanları topla getir. Sonra burada ekipmanlarını hazırla, tekrar gir şeklinde sürekli dönen bir ilerleme döngüsü kurmuş. Harita tasarımı da oyunun önemli taraflarından bir tanesi olmuş. Çünkü sadece tek bir noktada durup düşmanların üzerinize gelmesini beklemiyorsunuz. Çünkü harita içerisinde farklı bölgeleri ele geçirmek var. Ele geçirmek derken mesela hatanızı hızlandırma almak için oraları ele geçirmeniz gerekiyor. Yani bundan bahsediyorum. Sandıkları açmak, görevleri tamamlamak ve daha riskli içeriklere yönelmek mümkün. Bu nedenle haritanın kendisi de oynanışın bir parçası haline geliyor ve bence bu önemli. Çünkü Bullet Heaven oyunlarında en büyük tehlikelerden biri bir süre sonra oyuncunun otomatik pilota bağlamasıdır. Hellforge ise Extraction ve harita hedefleri sayesinde sizi sürekli hareket etmeye zorlamaya çalışıyor. Loot tarafında ise oyun doğrudan işin içine giriyor. Ekipmanların farklı özellikleri ve modifierları bulunuyor. Buradaki amaç ise sadece daha yüksek rakamlı eşyayı bulmak değil, build'inize uygun ekipmanları bulmak. Çünkü bazen kağıt üzerinde daha güçlü görünen bir ekipman sizin oluşturduğunuz kombinasyona uymayabilir ama daha düşük seviyeli görünen başka bir eşya sahip olduğunuz yeteneklerle birleştiğinde çok daha güçlü bir sonuç ortaya çıkabiliyor. İşte bu noktada Hell Fortune RPG tarafı da devreye girmiş. Oyunun bir diğer önemli tarafı boss sistemi. Topladığınız Chaos kaynaklarını kullanarak daha güçlü bossları çağırabiliyorsunuz. Ve bunlar normal düşmanlardan çok daha ciddi bir sınav oluşturuyor. Karşılığında ise daha yüksek seviyeli loot elde etme şansınız var. Yani boss sistemi sadece büyük bir düşman geldi öldür mantığında oluşturulmamış, risk ve ödül sisteminin bir başka parçası olmuş. Görsel tarafta Hell Fortune tercihi gerçekçilikten ziyade stilize karanlık fantezi dünyasıyla birleşmiş gibi görünüyor. İzometrik kamera sayesinde ekranın tamamını görebiliyorsunuz ve düşman sayısı arttıkça oyun özellikle savaş sırasında oldukça gösterişli bir hale geliyor. Alevler, büyüler, düşman efektleri ve yetenek kombinasyonlarına ekrana ciddi bir hareketlilik katıyor. Ama burada benim dikkatimi çeken bir detay var. Ekipmanların karakter üzerindeki görsel etkisi. Oyuncuların geri bildirimlerinde ekipmanların karakter üzerinde görünüş olarak yeterince farklılaşmaması bir eksiklik olarak da dile getirilmiş. Bu küçük gibi görünse de loot odaklı bir oyunda aslında önemli. Çünkü saatlerce ekipman topluyorsunuz. Karakterinizin üzerinde bunun karşılığını görmeyi de beklersiniz. Burada Türk oyuncular için kötü haberler de var. Oyun henüz Türkçe dil desteğine sahip değil, demo sürümünde. Çıkışa yakın Türkçe dil desteği eklenir mi onunla da ilgili hiçbir bilgim yok sevgili dostlar. Ama bolca dil desteği var oyun içerisinde. Umarım Türkçe dil desteği de eklenir. Üstelik oyun build, loot, modifier, talent ve extraction gibi çok sayıda sistemi aynı anda kullandığı için dil desteği bu tür oyunlarda önemli olabilir. Yine de oyunun çıkışına daha zaman olduğu için bu durumun ileride değişip değişmeyeceğini de görmek ve beklemek gerekiyor sevgili dostlar. Bir başka ilginç detay da var. Oyunun Steam sayfasında açıkça belirtilmiş. Oyun içerisinde AI içeriği de bulunuyor. Geliştirici Hellforge içerisinde bazı oyun içi ikonlar ve AI kullandığını belirtmiş. Bu durum özellikle bağımsız oyunlarda artık daha sık karşımıza çıkabiliyor. Ama burada önemli olan bunun oyunun tamamının AI tarafından üretildiği anlamına gelmemesi. Steam açıklamasına göre kullanım bazı oyun içi ikonlarla sınırlı olarak belirtilmiş. Peki Hellforge kusursuz mu? Kesinlikle değil. Öncelikle oyun henüz tamamlanmış bir ürün değil zaten. 2026 içerisinde çıkması planlanıyor ve şu anda playtest aşamasında demosu da var. Oynayabiliyor herkes. Bu nedenle içerik miktarı, karakter çeşitliliği, denge, ekipman çeşitliliği ve uzun vadeli tekrar oynanabilirlik konusunda final sürümünü görmeden kesin hüküm vermek de doğru olmaz. İkinci büyük eksik ise Türkçe desteğinin olmaması. Her oyunda söylüyorum zaten ben bunu. Mobil veya PC oyunu fark etmeksizin. Üçüncü olarak da loot odaklı bir oyunda ekipmanların karakter üzerindeki görsel karşılığının daha güçlü olmasını beklerdim kendi açımdan. Ve tabii ki bu tür oyunlarda bir noktadan sonra
bir koşu daha neden yapıyorum veya neden yapmalıyım sorusunun cevabını oyunun verebilmesi gerekiyor, her zaman söylüyorum. Hellforge'un uzun vadede başarılı olup olmayacağını belirleyecek en önemli şeylerden birisi de bu olacak ama oyun içerisinde extraction sistemi ile beraber daha önce görmediğimiz mekanikler de bulunuyor. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim asıl soruya, Hellforge oynanır mı? Eğer sadece klasik bir Vampire Survivors tarzı Bullet Heaven arıyorsanız Hellforge'un extraction ve loot sistemleri ilk bakışta biraz daha karmaşık gelebilir. Ama Diablo benzeri loot toplamayı, roguelike, build oluşturmayı ve ekranı düşmanlarla dolduran aksiyon oyunlarını seviyorsanız burada gerçekten ilginç bir kombinasyonlar var. Çünkü oyun Bullet Heaven, roguelike, loot sistemi, extraction artı RPG mekaniklerini aynı çatı altında toplamaya çalışıyor ve bunu sadece türleri üst üste koyarak değil, birbirleriyle bağlantılı hale getirerek yapmaya çalışması bence Hellforge'un en büyük avantajı ve farklılığı olmuş. Sonuca bakacak olursak Hellforge şu anda bana göre tamamlanmış bir oyun değerlendirmesinden çok ciddi potansiyeli olan bir proje. Özellikle build sistemi, loot mekanikleri, extraction yapısı ve risk ödül dengesi oyunu sıradan bir Bullet Heaven olmaktan çıkarıyor. Ama Final sürümünde içerik çeşitliliğinin ne kadar genişleyeceği, karakter sayısının ne kadar artacağı, ekipmanların görsel olarak ne kadar farklılaşacağı ve oyunun uzun vadeli kendini tekrar ettirip ettirmeyeceği büyük önem taşıyor. Ve Türkçe desteğinin de olmaması bizim açımızdan ciddi bir eksi. Umarım Türkçe dil desteğini eklerler ama bütün bunlara rağmen Hellforge'un temelinde gerçekten ilginç bir fikir var. Çünkü buradaki asıl mesele sadece düşmanları öldür, güçlen değil. Asıl mesele ne kadar ileriye gidebilirsin, ne kadar loot alacaksın ve elindeki kaybetme riskini ne kadar güzel alabilirsin gibi sorular var. İşte Hellforge'u diğer benzer oyunlardan ayrılabilecek nokta tam olarak burada başlıyor. Benim için oyunun en büyük soru işareti ise Final sürümünde bunun ne kadar derinleşeceği. Şimdilik Hellforge kesinlikle takip edilmesi gereken oyunlardan biri ve istek listesine alınması gereken oyunlardan bir tanesi eğer bu türü seviyorsanız. Siz Hellforge hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyunda Türkçe dil desteği olsa oynar mısınız? Sizce bu kombinasyon gerçekten çalışır mı? Yoksa oyun çok fazla mekaniği aynı anda kullanmaya mı çalışıyor? Eğer bu tarz oyun incelemelerinin devamının gelmesini istiyorsanız sevgili dostlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda da fikir alışverişi yapabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim.